Bu videoda Mendix'in Marketplace'inde bulunan kalender e, tool'unun kurulumunu yapacağız. Bu kurulumda takvime işte nedir eventlerimizi ekleme ve bunları renklendirme üzerine olacak. Hemen şu şekilde bir bakalım nasıl bir şey olacak. Evet, buradan tarih girdiğimizde örnek veriyorum. Event 1 dedim. Hangi tarihler arasında? 17 ile 19 arasında ve bunu istediğim renkte şu şekilde bir göstereyim. Sev dediğimde evet buraya eklendi. Tüm nedir? Eventlerimizi renklendirerek takvimimize ekleyebiliyoruz. Evet, şimdi bunun kurulumuna başlayalım. 10.11'de Michael'ın adına bir uygulama oluşturdum. Şimdi uygulamamızı yapmaya başlayabiliriz. Öncelikle Marketplace'ten hemen kalender aracını indirelim. Burada yok. Hemen şurada View'den Marketplace. Şimdi ana sayfaya gidip hemen buradan işlemeye başlayayım. Buradan bunlara gidip evet, kalender uygulamam buraya eklenmiş olacak. Buraya gelip şuraya ekleyeyim. Şimdi nedir? Evet, elbette ki bir hata verdi. Bize ne ihtiyacım var benim? Event Entity. Bir de şurada bakıyorum Attribute olarak da evet bir title, bir Start Attribute, End Attribute ve Color Attribute. Bunları kullanacağım. Yani All Day'i şu an için kullanmayacağım. Siz isterseniz kullanabilirsiniz. Start, End ve Color'ı ve Title'ı kullanacağım. Şimdi evet bunun için bir entity oluşturalım. Gidelim domain modele giderek şuradan kaldıralım. Adına da şöyle event X diyelim. Start date and date title şöyle tutalım. Start title. Bir de color. Evet, bunu oluşturduk. Buraya gidelim. Evet. Nedir? Buradan gerekli alanları dolduralım. Title'ı seçiyoruz. Buradan start date'i, evet buradan da end date'i seçelim. Buradan da renk alacağımız attribute'ü seçelim. Evet. İşlem bitti mi? Tabii ki bitmedi. Buradan hala bir hata alacaktır. Çünkü bunu bir data view içine yerleştirmemiz gerekiyor. Şunun içine buraya bir data view şu şekilde. Evet, ben şimdi burada kalenderin içine birden fazla event yerleştireceğim için burada buranın içine bir liste gelmesi gerekiyor. Bu sebeple öncelikle ben root gibi şuraya şununla ilişkili bir hemen entity oluşturmam gerekiyor. Bunun adına da evet, root diyelim. OK diyelim. Hemen şuradan bir çekelim. Bu ilişkiyi kuralım. Buraya da gelerek hatta buraya gelmeden önce şuradan bir klasör oluşturayım. Actions diye macroflow'ları yerleştireceğimiz. Şuraya da hemen bir macroflow adına da DC ne, ne diyecektik? Root clear diyelim. Buradan da hemen bir tane değer yeter, veri yeter bize root için. Buradan first diyelim ve root eğer ki empty ise bana bir tane obje oluştur. Eğer ki zaten oluşmuşsa nedir? Buradakini çağır.
Evet. Şimdi bu tamam. Sayfamıza gelip evet buradan ne yapacağız? Macroflow'dan burayı ekleyeceğiz. Bu şimdi tamam. Hemen kalendere gelelim. Buraları doldurmuştuk. Şimdi bu şekilde. Ama benim buradaki listeyi çağırmam gerekiyor. Bu listeyi çağırmak için de burada bir tane gördüğünüz gibi Macroflow var. Bunu seçiyorum. Buraya bir hemen new deyip ne diyor? Hadi OCH değil ne diyelim buna? Hareket şey diyelim. DC diyelim. Şimdi ismini bulamadım. DC get dates diye buna şimdilik. Okey. Şuradan bunu şuraya bir buradan ilişkili dates'ler gelsin. Evet. Burası tamam. Evet. Şimdi dates'leri gireceğimiz bir şey yapalım. Aracı yapalım. Şunu şöyle bir dakika şuradan hemen write diyelim. Şunu şuraya ekleyelim. Şunu şuraya ekleyelim. Evet. Buraya da bir tane data grid 2 yapayım. Evet. Buradan event dates diyeceğim. Şimdi kalır. Şu kalsın. Evet. Evet. Bunun için hemen bir sayfa oluşturayım. Hatta şuradan hızlı bir şekilde. Şunlardan da paste diyelim. Şimdi buradan evet buradan gelip bu page'e böyle yerleştirelim. Ama burada macroflow kullanmamız gerekiyor. Çünkü ilişkili bir hemen şey oluşturacağız. Kayıt new diyelim adına da date create event date diyelim. Hemen buradan da root'a bir ilişki verelim. Buradan ne olacak? Şimdi bize ne yapacak? Sayfayı açtıralım. Show page. Şimdi buraya geldik. Burası tamam. Evet bir de renk atayacaktık. Evet. Onun için şu rengi buradan kaldırıyorum. Yine Marketplace'e gidiyorum. Evet. Marketplace'e de buraya da color yazsak çıkar herhalde. Yani color picker evet. Bunu seçiyoruz. Bunu yükleyelim. Download. Okey. Şimdi tekrar buraya gidip buradan toolbox'ımızdan hemen buraya color picker'ı ekleyip buradan evet color'a rengimizi atayalım. Şuradan da evet bazı değişiklikler yapacağım. Şuradan nedir? Label değil. Evet. Yes. Buradan nedir? Slider'ı kullanmak istiyorum. Tamam. Şunu alalım. Aynısını burada home sayfasında şuraya da ekleyebiliriz. Bunun için öncelikle şuradan bir tane hemen şu şekilde şunu yerini değiştirelim. Evet. Şuraya evet, show label olmasına gerek yok. Tamamdır.
Umarım bir şey unutmamışızdır. Yani unutmuş da olabiliriz. Olmadı hemen ekleriz. Evet, çalıştı. Gördüğünüz gibi. Evet, buralarda bir yerde hata var. Şimdi buna bakacağız. Şuradan burası çalışıyor mu? Buna bakalım. Title. Buradan rengi seçelim. Evet, çalışmıyor şu an için. Bir yerlerde hata var. Hemen bakalım. Evet, evet burası context değil, data type seçerek yapacağız. Burayı kaçırmışız. Evet, bir de burada şurada nedir ilişkilendirdiğimiz route'u seçeceğiz. Evet. Buradan route'u seçerek evet, şimdi testimizi yapabiliriz. Evet, şimdi test edebiliriz ama öncesinde hemen şuraya neredeyse yaparız. Şunu auto senkronize edelim. Anında tepki şeyi versin. Seyredildikten sonra evet home burası da tamam. Evet, zannedersem run yapabiliriz. Evet. Ne diyelim? Event 1 dedim. Şöyle biriyle şurası olsun. Şuradan ya da şöyle herhangi bir seçeyim. Evet. Gördüğünüz gibi hemen seçti. Hemen başka bir tarih ekleyelim. Event 2. Evet. Buradan istediğiniz kadar şey ekleyebilirsiniz. Elbette bu tarih çakışmalarını ve diğer unsurları ayrıca kendiniz geliştirebilirsiniz. Buradan birçok özelliği var. Zaten bu eventlerle yani macroflow'larla destekleniyor. Şimdi evet sonlandırmadan önce bir de şu tarih pardon saat noktasına bir değinelim. Şuradan date, buradan hemen saat. Bunu nedir? Start time, bunu date time olarak yapalım. Yani saatleri de ayarlayalım. Bu şekilde. End time'ı da ayarlayalım. Dynamic. Bir de şurada şu işimize yaramıyor. Bu fazlalık. Şunu alalım. Buradan da evet bunları da değiştirelim. Yani isterseniz buradan bunlara ayrı şeyler de yapabilirsiniz. Şu şekilde. Sadece time olur. Date ayrı, time ayrı çalıştırabilir, şey yapabilirsiniz, seçebilirsiniz. Evet, bunu bir evet run yapıp kontrol edelim. View. Hemen buradan bir test yapayım. Time test. Yarın tarihi. Buna 10 diyeyim. Yine yarın 10'la. Evet 12 olsun. 2 saatlik. Şuradan da şöyle bir renk seçip ekleyelim. Evet. Buradan D'ye baktığımızda şeyi göreceğiz. Yarına geçtiğimizde gördüğünüz gibi e, tarihler, saatler arasındaki şeyi de bu şekilde gösteriyoruz. Evet bu şekilde daha iyi oldu. Umarım faydalı bir video olmuştur. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere.